Bugün Daniel Dennett'in tabiriyle tehlikeli bir fikrin felsefi derinliklerine dalıyoruz. Konumuz Darwin'in evrim teorisi ama sadece biyoloji olarak değil, bildiğimizi sandığımız her şeyi ama her şeyi nasıl temelden sarstığını birlikte göreceğiz. Şöyle bir düşünün. Ya öyle bir fikir olsaydı ki inandığınız her şeyi ama her şeyi çözebilseydi. Yani anlam dünyanızın, inançlarınızın o en sağlam temellerini bile eritebilecek bir güçten bahsediyorum. İşte bugün tam da böyle bir potansiyeli olan bir düşüncenin peşine düşeceğiz. İşte Daniel Dennett bu sarsıcı etkiyi anlatmak için harika bir metafor kullanıyor. Evrensel asit. Bir anlığını hayal edin. Öyle bir sıvı ki dokunduğu her şeyi ama istisnasız her şeyi eritiyor. Hiçbir kapta tutamıyorsunuz. Peki böyle durdurulamaz, böylesine dönüştürücü bir güç, fikirler dünyasında ne olabilir sizce? İşte Dennett'e göre bu sorunun cevabı Darwin'in o tehlikeli fikrinin ta kendisi. Doğal seçilimle evrim. Bakın bu sadece bir biyoloji teorisi değil. Bu felsefi inançlarımızın, dinlerin, o anlam arayışımızın en sağlam, en kalın duvarlarını bile delip geçen o entelektüel asidin ta kendisi. Peki, güzel. Ama bu asit tam olarak neyi eritiyor? Bunu anlamak için gelin zamanda bir yolculuğa çıkalım. Darwin'den önceki dünyaya gidelim ve hayatın o büyük neden sorularına nasıl cevaplar aradığımıza bir bakalım. Hani o çocukken sorduğumuz sorular var ya neden yıldızlar parlar diye. Cevaplar ne kadar basitti değil mi? Çünkü Tanrı öyle istedi. Her şeyin bir amacı vardı. Yukarıdan gelen ilahi bir açıklaması vardı. Bu da insana kendini evrende güvende hissettiriyordu. Böyle rahatlatıcı, düzenli bir evren tasavvuru sunuyordu. Dennett işte bu türden cevaplara çok zekice bir isim takmış. Gök kancaları. Düşünsenize, karmaşık bir şeyi açıklamak için gökten sihirli bir kanca indiriyorsunuz. Ama o kancanın kendisi nereden geliyor? O da ayrı bir muamma. Yani aslında bu gök kancaları gerçek bir cevap vermiyor. Sadece soruyu bir adım öteye, ulaşılamaz bir yere atıyor o kadar. Evet, gök kancalarının o rahatlatıcı ama biraz da temelsiz dünyasını anladık. Şimdi gelelim asıl meseleye. O evrensel asidin doğasına. Yani Darwin'in fikrinin tam kalbine inelim. Çünkü şunu anlamak çok önemli. Bu sadece hayvanlar ve bitkilerle ilgili bir hikaye değil. Bu, evrenin dokusuna işlenmiş çok daha temel, çok daha güçlü bir sürecin keşfi. Bu süreci daha iyi anlamak için gelin gözümüzü kapatalım ve bir demirci atölyesine gidelim. Orada metali tavlama işlemi yapılır. Metal önce kızdırılır, sonra yavaş yavaş soğumaya bırakılır. Bu sırada ne olur biliyor musunuz? Atomlar sanki kendi akılları varmış gibi hareket eder, en iyi, en sağlam yapıyı bulana kadar yeniden düzenlenirler. Ve işin ilginç yanı ortada bilinçli bir usta, bir tasarımcı falan yok. Sadece fiziğin kör ama asla şaşmayan yasaları devreder. İşte kilit nokta tam olarak burası. Bu bir algoritma. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı bir bilgisayar programı gibi. Belli adımları akılsızca tekrar tekrar uyguluyor ve zamanla inanılmaz derecede karmaşık, harika çözümler üretiyor. Doğal seçilim dediğimiz şey de işte tam olarak bu. Doğanın kendi kendini geliştiren, optimize eden o müthiş algoritması. Ve bu algoritmayı bu kadar güçlü yapan şey ne biliyor musunuz? Evrensel olması. Yani hangi malzemeyle çalıştığının hiçbir önemi yok. İster demirci atölyesindeki metal atomları olsun, ister canlılardaki genler, hatta bir bilgisayar simülasyonundaki fikirler, eğer ortada çeşitlilik, kalıtım ve seçilim varsa, bu yaratıcı süreç hemen işlemeye başlıyor. Her yerde, her zaman. Tamam, algoritma dedik, evrensel dedik. Peki bu soyut fikir, gerçek dünyada hayatın o akıl almaz karmaşıklığını nasıl yaratıyor? İşte Dennett, o sihirli gök kancalarına karşı, ayakları sapasağlam yere basan bambaşka bir metafor daha sunuyor bize. Aslında karşımızda iki farklı dünya görüşü var, iki farklı açıklama biçimi. Bir tarafta mucizelerle çalışan, yukarıdan aşağıya inen ve aslında hiçbir şeyi açıklamayan o meşhur gök kancaları var. Diğer tarafta ise gerçekliğe dayanan, aşağıdan yukarıya doğru sabırla tuğla tuğla inşa eden vinçler var. Vinçler sihirli falan değil, onlar gerçek. Elimizdeki malzemelerle, yerden başlayarak yavaş yavaş yükselen süreçler. Şöyle düşünün, küçük bir vinç kullanıp ondan daha büyük bir vinç yaparsınız. Sonra o vinçle daha da büyüğünü. Evrimde aynen böyle işliyor. Her bir başarı bir sonrakinin temelini atıyor ve her adım somut, gerçek, açıklanabilir. Bunu gözünüzde canlandırmak için bir dağ silsilesi hayal edin, bir uygunluk manzarası. Evrimin amacı en yüksek tepeye çıkmak. Ama elinde bir harita yok, nerede olduğunu bilmiyor.
Tıpkı gözleri bağlı bir dağcı gibi. Yapabildiği tek şey, bulunduğu yerden bir adım daha yukarıya, en yakındaki daha yüksek noktaya adım atmak. Her seferinde sadece bir adım. Her adım küçük ama her adım gerçek bir ilerleme. Ve bu tırmanış milyonlarca hatta milyarlarca yıl sürünce ne oluyor? Ortaya çıkan şey inanılmaz derecede karmaşık, tıkır tıkır işleyen bir makine. Bir saat gibi. Ama bu saatin bir saat ustası, bir mucidi yok. Bu şaheser, sayısız küçük vincin milyarlarca yıl boyunca sabırla parça parça üst üste koyarak inşa ettiği bir şey. Ve işte geldik o evrensel asidin en çok can yaktığı noktaya, anlam meselesine. De ki, eğer o gök kancaları yoksa, eğer büyük bir tasarımcı, büyük bir amaç yoksa, tüm bu yapı eriyip gittiğinde geriye ne kalacak? Sadece anlamsız, soğuk, boş bir evren mi? İşte bu soru, Darwin'in bu tehlikeli fikriyle yüzleşen herkesin hissettiği o derin varoluşsal kaygıyı özetliyor aslında. Yani eğer her şey kör, akılsız bir algoritmanın bir sonucuysa, o zaman bizim hayatlarımızın, bizim varlığımızın bir anlamı, bir amacı olabilir mi gerçekten? Şu çizime bir bakın. İnsanın evrendeki o hem trajik hem de bir o kadar muhteşem yerini ne kadar güzel özetliyor. Milyarlarca yıl süren o acımasız döngü. Ye, hayatta kal, üre. Sadece bu. Ve sonra bu zinciri kıran, durup geriye bakan ve "Yahu bütün bunların anlamı ne?" diye soran tek bir varlık ortaya çıkıyor. İnsan. Ama durun. Dennet'e göre bu kaygıların hepsi yersiz. Onun cevabı kesin bir hayır. Darwin'in fikri anlamı yok etmiyor, tam tersini yapıyor. Anlamı o kırılgan, her an kopabilecek gök kancalarından kurtarıp evrenin somut sarsılmaz gerçekliğinin üzerine, yani çok daha sağlam bir temele yeniden inşa ediyor. 4 milyar yıl. Sadece bir sayı değil bu. Şöyle bir düşünün, bugün etrafımızda gördüğümüz her şey, en küçük bir yaprak, en basit bir canlı bile arkasında bu akıl almaz sürenin kesintisiz birikimini taşıyor. Bu derin tarih her bir hücremize, her DNA sarmalımıza kazınmış durumda. Bu tek başına insana huşu veren bir anlam kaynağı değil de nedir? Dennet'in dediği gibi bu hayat ağacı tapılabilecek bir tanrı mıdır? Muhtemelen hayır. Ama şunu da ekliyor. Ama sarmaşığın dolanmasını ve gökyüzünün bu kadar mavi olmasını sağladı, bu dünya kutsaldır. Belki de önünde diz çökeceğimiz bir tanrı değil, evet, ama bizi, bu soruları soran zihnimizi, gökyüzünü maviye boyayan her şeyi yaratan sürecin ta kendisi. İşte Dennett için kutsallık tam da bu muazzam yaratıcı sürecin içinde gizli. Ve şimdi sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Belki de Darwin'in o tehlikeli fikrinin bize en büyük hediyesi şudur. Bize gökten inen hazır bir anlam paketi sunmak yerine kendi anlamımızı yaratma sorumluluğunu ve o müthiş özgürlüğü vermesi. Şöyle bir düşünün, kendi ellerimizle yarattığımız bir anlam, bize miras bırakılmış bir anlamdan çok daha güçlü olamaz mı?